Herkese merhabalar. Bu videoda turşu serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki videoları izlemediyseniz izlemenizi öneririm fakat hemen videonun başında söylüyorum. Bu turşuları kurarken bilinçli olarak ben sirke veya limon kullanmıyorum. Bunlar normalde yağlı şeyler olabilir, evet biliyoruz. Fakat bunu turşunun içine koyduğunuz zaman istediğimiz türden probiyotik bakterilerin üremesine engel oluyor. Dolayısıyla bunu direkt videonun başından söyleyeyim. Niye koymadın sen bunları demeyin sonra. İçerisinden sağlık fışkıran klas tarifler. Yeterli ve dengeli beylerin adresi, bilinçli ve donanımlı kadınların merkezi. Onat Oktaş TV. Ve ihtiyaçlarımıza bakalım. Suya ihtiyacımız var ve suyu çalkalayabileceğimiz bir şişe. Tuzla karıştırıp çalkalayacağız bunu da. İlavesi olan bir takdirde tuza ihtiyacımız var. Tabii ki ben bu gördüğünüz Pure Life marka kullanıyorum. Pembe olan. İyot ilave edilmemiştir yazan. Bunu öğütüyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz öğütücüde ve bu hale geliyor. Ben bu şekilde karıştırıyorum ve çalkalıyorum suda. Onun dışında bugün yapacağımız daha böyle kıtır bir turşu olacak. Daha böyle kıtır sevenler için diri diri. Neler var bakalım. Havuç var, pancar var, mor lahana da ilave edeceğiz. Bu ve onun dışında tanen ilave edeceğiz ortama. Bunun içinde vişne yaprağı var ve asma yaprağı var. Elimde yakın zamanda toplamış olduğum ve sarımsaklarımız var, biber de var. Dışında bir tatlı kaşığı lazım ölçü almak için, tuzda kavanozlarımız ve bir de maya için burada bugün bu probiyotiği kullanacağım. Advanced Multibillion Dophilus Solgar marka. Fakat gene hatırlatıyorum, bu illa Solgar marka kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Size uygun olan, doktorunuzun önerdiği falan bir probiyotik varsa, bir probiyotik markası, başka bir marka, başka bir çeşit, o da olabilir tabii ki ve illa kapsül kullanmanıza gerek yok. Yani bu şekilde bir markalı kapsül olan probiyotik veya bunun toz olan çeşitleri de var tabii. Yani illa bunlardan kullanmanıza gerek yok. Kefir kullanabilirsiniz maya olarak, eski turşu suyu kullanabilirsiniz. Tabii yani sirke ve limon kullanılmadan yapılmış uygun probiyotikleri içeren bir turşunun suyunu kullanabilirsiniz maya olarak. Bunlar hatta bence çok daha iyi olur. Dolayısıyla sakın hani bunu yani ille de bunu öneriyormuşum gibi algılamayın. Evet. Onun dışında bir farkı da benim hazırladığım turşuların genel yapılan turşulardan. Arkadaşlar havucu eğer iyice temizlediyseniz güzelce temizleyeceksiniz. Tabii temiz olmayan kısımlarını ayrıca temizleyebilirsiniz. Yani şurası gözümüze batıyor değil mi? Onu şöyle aldık. Ayırdık bu kısmı. Tepe atıyoruz. Bu tamam. Bu şekilde olabilir. Fakat genel olarak havucu da hani kabuğuyla yemek daha mantıklı. Çünkü zaman kaybetmeye gerek yok bunu soymakla ve kabuğunda da bir takım besin değerleri var. Aynı şey pancar için de geçerli. Bunlar çiğ bu arada. Diri olmasını istediğim için böyle yapıyorum. Ve bakın bu pancar çiğ. Sadece iyi temizlenmiş. Güzelce temizlenmiş bir pancar. Bakın pancar da gördüğünüz gibi buraları dahil tam olarak yenilebilir. Bu tabi piştiği zaman çok daha kolay bir şekilde yeniyor. Turşu olduğu zaman da bence daha kolay yeniyor. Ama biraz kıtır istediğimiz için bu turşuyu çiğ olanlardan hazırlayacağız. Dolayısıyla kabukları soymakla vakit kaybetmeyin, besin değeri de kaybetmeyin.
Ben önceden hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi şöyle minnak minnak bu şekilde havuçlarımızı doğruyoruz. Daha çok sızdırabilmek için. Pancarları da gördüğünüz gibi hiç soymuyorum. Öyle jülyen bıçakla falan soymakla vakit kaybetmiyorum. Genelde bu şekilde pancarı da doğradım. Ve sıra geldi kavanozları doldurmaya. Önce sarımsak atıyorum. Pancarlar. Hepsinden karışık şekilde aralara bol bol sarımsak sıkıştırıyorum. Mor lahanayı da karıştırıyorum. Bastır. Bastırmaya devam. Pardon, araya girmek durumundayım. Burada size göstermek için küçük kavanoz kullandım. Açıkçası hani videoda çok uzamasın diye, sıkmasın diye. Gördüğünüz gibi elim sıkışıyor kavanoz küçük olduğu için. Bu tehlikeli bir hareket. Kavanoz çatlasa veya kırılsa başım belaya girebilirdim. Eğer siz de küçük kavanoz kullanacak olursanız elimde gördüğünüz bu tür bir havan tokmağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde ittirebilirsiniz sebzeleri, sıkıştırabilirsiniz. Veya eğer çölyak hastasıysanız bu havan tokmaklarının ahşap olmayan çeşitleri var. Cam veya çelik havan tokmakları var. Bunlar da çölyak hastaları için daha uygun olur. Çapraz bulaşma olasılığına karşı önlem almış olursunuz. Temizliği daha kolay olur. Sakat işler yapmayalım. Böylece ne yapılmaması gerektiğini de göstermiş oldum. Videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Büyükçe sarımsakları bir kavanoza koyayım. Biberlerimizi unutmayalım. Devam. Epey doldu. Sarımsakları da bütün olarak atıyorum gördüğünüz gibi. Kabuklarını da atıyorum turşunun içine. Kavanozun içine. Evet. Şimdi tuz zamanı. Tuzlu su zamanı. Ölçümüz 1 litreye 5 tatlı kaşığı şeklinde olacak. Biraz daha fazla tuz da koyabilirsiniz. Yani yanlışlıkla biraz fazla kaçırırsanız bu hani 5,5'a yakın anlamında yanlışlıkla olması durumunda sorun teşkil etmez. Sıra geldi doldurmaya. Şimdi üzerine örteceğiz. Vişne yapraklarını koyuyorum. Biraz asma yaprağı koyacağım. Şöyle yarısını tarafa koyarım. Evet. Bastırıyorum iyice. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra ötekine geçiyorum. Gene aynı sistem. Ötekine de yapıyorum. Ufak kavanozumuzu da hazırladıktan sonra sıra geldi bunları suyla doldurmaya, tuzlu suyla doldurmaya. Bu sefer kalan tuzlu suyumun içine görmüş olduğunuz probiyotik kapsülden dökeceğim. Onu da
şöyle kırıyorum. Yani açıyorum iki yanına doğru ve şöyle döküyorum içine. Daha sonra çalkalayarak iyice karışmasını sağlayacağım. Ve dolduruyorum. Tuzlu ve probiyotikli suyu. Geriye kaldı üzerlerini doldurmaya. Böyle asma yaprağını kabaca ikiye bölüp koyacağım. Buna biraz daha fazla koyacağım. Daha büyük olduğu için. Kalan vişne yapraklarını da geri kalan kısımlarını dolduracağım. Sıkıca kapatıyorum. Evet, turşularımızın hazırlanma aşaması bitti. Mayalı olanlar tahminen yani ortalama koşullarda 3 hafta sonra yenmeye başlanabilir. Fakat hani zevke göre biraz daha bekletilir. Sade hazırladığımızda 1 aydan sonra damak zevkine göre yani daha da bekletebiliriz. Tabii tadına bakacağız aralarda. Niye? Zaten suyu azalmış olabilir. O zaman su ilavesi yapacağız. Su ilavesinde de 1 litreye 5 tatlı kaşığı ölçüsü yani bu oranda olan tuzlu suyumuzu gene ilave edeceğiz suyun üzerine. Veya işte düz hesap bir su bardağına yani 200 mililitreden hesaplarsak 1 tatlı kaşığı tuz atarsanız ve düzgünce karıştırırsanız onu içine dökebilirsiniz gerektiği kadar. Bunları serin ışık görmeyen bir yere alacağız. Aralarda kontrollerimizi yapacağız. Gereken müdahaleyi gerekiyorsa yaparız. Ve bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve geçiyoruz kavanozları doldurmaya. Önce büyük olanla başlayalım. Evet, sarımsağı açıkçası gözüm tutmadı. O zaman